Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi tekniğiyle yapılmış çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Bunu bana bir takipçim gönderdi. Yelek modeli olarak, yani yelek yapılmıştı bu modelden. Şimdi birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Evet, şimdi modelimin yapımına 3 ve katları olacak şekilde zincir çekerek başlıyorum. Hemen şöyle ben orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şöyle bebe yünü olarak da geçiyor. Ya da bunun kalınlığında bir ip ve 5 numara tığ kullandım. Aynı modelden bana yelek olarak gönderilmişti. Fakat battaniye yapımında, kırlent yapımında birçok yerde kullanabilirsiniz. Ama yeleğe gerçekten çok yakışmıştı bu model. Hemen zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 3'ün katları olacak şekilde biraz zincir çekiyorum. Evet. Şimdi evet arkadaşlar, bakın şimdi bu kadar yeterli. Şimdi kaldığım yerden şöyle devam edelim. Şimdi bu kadar zincirimi çektikten sonra şurayı kaldığım yeri tutuyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığın başına bir tane doladım. Bakın hemen bu dördüncü zincirimin üzerine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tığın başını bir doladım. Sıradaki zincirimin üzerine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tığın başına bir tane doladım. Buraya batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar her bir zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak örgümün ilk sırasını bu şekilde kuruyorum. Sizler battaniye yapmak isterseniz 100 santim ila 120 santim arası zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yelek yapmak isterseniz bu modelden elinizde kullandığınız yeleklerinize zincirinizi çekip ölçerek o şekilde modelinize örgünüze başlayabilirsiniz. Şimdi her birinin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın ben trabzanlarımı tamamladım. Aynı şekilde trabzanlarımızın 3'ün katı olması gerekiyor. Yani bir zincir atlayıp ya da işte fazladan yapmayın arkadaşlar. 3'ün tam katı olduğunda modelimiz tam denk geliyor. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Siz büyük bir parça öreceğinizde tek tek zincirleri saymakla uğraşmayın. Birazcık fazla zincir çekin. Daha sonra uç kısmından trabzanlarınızı sayarsınız. 3'ün katından fazla olan bir iki zincirinizi uç kısmından sökerek yapabilirsiniz. Şimdi ilk sıramı tamamladım. 3 tane zincir çektim ve örgümün arka tarafını çevirdim. Tığın başına bir tane doladım. Şu şekilde bakın, bunu böyle bel kısmından alarak, yani şöyle ara boşluğundan bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. İkisini bir, ikisini bir ördüm. Tığın başını bir tane doladım. Şimdi sıradaki trabzanımı tepesine batarak ördüm. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir doladım. Buraya battım. İkisini bir, ikisini bir ördüm. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Şimdi bakın, sıradaki trabzanımı şöyle alt kısmından, şöyle ara boşluklarından batıyorum. Bu şekilde ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başını bir doladım. Sıradaki trabzanımı normal tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini de yine tepesine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tığın başını doladım. Şimdi sıradaki trabzanım, yani iki taneyi düz yapıyoruz bu şekilde. Üçüncü de şöyle bel kısmından dolayarak ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım. Buraya battım. İkili trabzan yaptım. Bir sonrakine yine aynı şekilde tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Sonra üçüncü trabzanımı şu şekilde alıyorum, bakın. Bu şekilde buradan girdim. İkili bir trabzan yaptım. Devam ediyorum. Sıradakini iki tane olanın üst kısımlarına batarak bu şekilde sıramı tamamlıyorum.
Evet, bakın. 2 tane düz olanı yaptım. Sıramın sonunda 2 trabzanım kaldı. Bunu yine bu şekilde ara boşluğundan girerek ikili trabzan yaptım. En sondaki benim kenar trabzanım. Onu normal batarak ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve örgümün arka yüzünü çevireceğim. Burası benim örgümün ön yüzü oluyor. Şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. Şimdi bu sıramda ne yapıyorum? Tığın başını bir tane doladım. Şurada bakın, dışta kalan trabzanımız burada çukur olarak gözüküyor. Bakın yerleri belli. Burası, şurası. Bunlara düz olarak batıyorum. Yani tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın daha üstte kalan trabzanım, yani burada düz battığım trabzanlar. Bunları şu şekilde örüyorum. Az önceki işlemin tam tersini yapıyoruz. Yani aradaki bu iki taneyi bu şekilde örüyorum. Ara boşluklarından girerek. O burada, hani o bel kısmından dolayarak demiştim. Burada daha çıkıntılı duran, burada da içine çökmüş gibi görünen trabzanımı tepesine batarak örüyorum. Pardon, 2 kez doladım galiba yanlışlıkla. Evet. Burada normal ördüm. Sıradaki 2 taneyi ikisini bir çekerek bu şekilde ördüm. Evet. Şimdi bakın, içine çökkün gibi duruyor. Yani burada şu dıştaki trabzan oluyor. Bunu tepesine batıyorum. Yani düz olarak tepesine batıp ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini bu şekilde, sonrakini yine bu şekilde. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sonuna kadar böyle devam ediyorum. Sıramı sonunda göstermek istiyorum. Az kaldı, için de kameramı kapatmak istemedim. Evet, bakın. Bunu yine bu 2 tane, yani kendimden tarafa doğru çıkın duranları hep bu şekilde örüyoruz. İçe doğru olanları böyle örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde ördüm. Bu da benim kenar trabzanım. Tığın başını bir doladım. Bunun en üstündeki zincirin içerisine battım ve ikili trabzan yaptım. Şimdi yine 3 tane zincir çekip örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın, modelim ortaya çıktı. Şimdi bu sıramda yine tığın başına bir tane doladım. Bakın, model iyice kendini belli etti. Bunu bu şekilde aldım. Yani dışa çıkın duranı bu şekilde örüyorum. Diğerlerini tepesine batarak düz olarak üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yani tepesine batıyorum. Hemen bu çıkın duranı yine şu şekilde tığımı bu şekilde geçirdim. İkisini bir çektim. Sıradaki 2 taneyi bu şekilde ördüm. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz böyle 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzü hep bu şekilde, arka yüzü az önce yaptığımız gibi. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Yine bu dışta daha üstte kalan, yukarı doğru olan trabzanı bu şekilde ördüm. Bu da benim kenar trabzanım. En üst zincirin üzerine batıyorum. İkili trabzan yaptım. 3 zincir çekip döneceğim. Modelim ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi. 3 zincir çektim, döndüm. Bu sırada bakın, o çukur yerler iyice belli oldu. Çukur olan yerleri nasıl örüyorduk? Düz olarak tepesine batıyorum. İkisini bir çektim. Tığın başını bir doladım. Üstte kalan kısımları ise bu şekilde. Yani az önceki ön yüzünden yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü oluyor.
Şimdi arkadaşlar ben birazcık örgümü büyük bir parça üzerinde yapayım. Size sonra nasıl durduğunu göstereyim. Evet bakın arkadaşlar, modelim aynen bu şekilde, dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Kırlent kılıfı olarak örebilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Renkli renkli kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. İşte 2-3 sıraya bir renk değiştirebilirsiniz. Fakat bana gönderilen örnekte yelek modeliydi. Yani yelek yapılmıştı. Yelekle de gerçekten çok güzel ve çok şık duruyordu. Sizler de yelek örebilirsiniz. Evet, modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.